Selamlar herkese. Bu videonun sonuna kadar kalmanız bence size oldukça keyif verecek. Neden? Çünkü benim çok keyif aldığım şu harikulade 3 makine ve bu 3 makinenin hikayesi bobur kültürü, Cafe Racer, Scramble ve sevgili dostlar bu tutkuyu konuşacağız. Bir önceki videomuzda Royal Enfield videomuzu seyrettiyseniz orada aslında biz bu kültürden epeyce bir bahsetmiştik. Benim gibi eskiler var mı? Ya ben dünyanın en iyi motorcusu değilim. Sade bir Türk vatandaşı olarak motosikleti ne kadar sevebilir ve ne kadar ulaşabilirsem o kadar ulaşmaya çalışıyorum. Ama benim gibi eskiler var ise yani motosikleti Puh'ta, motosikleti Mobilet'te, Java'da, Mez'de öğrendiyseniz, ilk vitesli makineniz 2 zamanlı bir makine ise bu sohbeti çok seveceksiniz. Ve aynı zamanda sevgili dostlar zımpara ve buji ve bir de sigara jelatiniyle ilgili bağlantıyı kurduysanız siz de benim gibi eskilerdensiniz. Eski dostlar sizinle buluştuğuma çok memnun oldum. Keyif alacağınız bir video. Başından sonuna kadar burada olursanız bence iyi vakit geçireceksiniz. Hadi gelin o zaman başlayalım. Moto kültürümüzde bazen hissettiklerimiz sadece hızdan ya da rüzgardan ibaret değildir. Bir motosiklet aynı zamanda sürücüsüyle kurduğu bağdır. O bağ kimi zaman bir içsel yolculuk gibidir. Tıpkı İskandinavya'nın sade ama derin estetiği gibi. Fazlalıklardan arınmış, özüyle güçlü. Neden gençler bu makineleri böyle değiştirmeye başladı? Biraz tarihçesinden başlayalım. Arkasından bu güzel makinelere gireceğiz. İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de gençler sıradanlıkla dayatılan modellere karşı bir başkaldırı arıyordu. Cebinde fazla paraları yoktu. Ellerinde ikinci el motosikletler vardı. Ama hız tutkusu rock'n'roll'un isyanıyla birleşti. Onlar fabrikadan çıkan ağır makineleri söküp hafifletti. Modifiye etti ve en hızlı şekilde Ace Cafe'den bir plak bitmeden geri dönmeye çalıştılar. İşte bu yüzden Tone Up Boys diye anıldılar. Çünkü hedefleri 100 mil saat yani tomboy yapmaktı. Bobber tarafında ise Amerika'da bambaşka bir ruh vardı. Savaş dönüşü askerler ellerindeki Harley'leri sadeleştirip Bobber çamurluklarla kişisel makineler yarattı. Gösterişten uzak ama karakteri yüksek makineler. Yani bugün önümüzde duran Cafe Racer'lar ve Bobber'lar sadece motor değil. Bir dönemin, ruhunun, bir isyanın, bir kültürün yaşayan sembolleri. Onlar hız kadar tavrı da satıyor. Ve şimdi bu kültürün bugünkü yorumlarından ikisini burada sahiplerinden dinleyeceğiz. Hatta ikisi de değil, üçü. Jelatin, buji ve zımpara. İşte bu ilişki benim dönemimde ki çocuk yaşlarda neredeyse motosiklete binmeye başladım. Kendimi çılgın bir motosikletçi olarak tanımlamıyorum. Müthiş imkanlarım da yok. Dünyanın en güzel makinelerine de binmedim ama tırnaklarımın arasına defalarca yağ doldu. Yağlanmış bir bujiyi zımparayla defalarca kez zımparaladım. Platinlerini temizledim. O tarihlerde bu tutku belki de biraz içime doldu. Biraz nostalji yapacağız. Gençlerden kastım 20'li yaşlarında olanların şu ana kadar pek de deneyimlemediği şeylerden konuşacağız. Bunları bildiğinizde hayatınızda çok şey değişmeyecek. Çok daha iyi motorcu da olmayacaksınız. Ama bunları bilmek en azından Türkiye'deki motosikletçiliğin, motorculuğun, bu ruhun nasıl geliştiğine dair bir takım ipuçları verecek size. Ki bu ipuçlarına sahip olmak yeri geldiğinde bazı motorcularla konuşurken, sohbet ederken de işe yarayacak. Yani sohbet kalitenize de katkısı olacak. O yüzden bu birazdan yapacağımız sohbette edineceğiniz bilgiler, nostalji, arkasından motosiklet bilgisi her zaman kullanacağınız bilgiler olacağını düşünüyorum. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostlar. Ben bunu bir önceki videomuzda yani Royal Enfield videomuzda da kişiselleştirme seçeneklerinde mobiletle anlatmıştım. Eski motorcular mobilet, Puh, Java, Mez ve buna benzer makinelerde neler yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Keşke imkanımız olsa da onların hepsiyle oturabilsek, konuşabilsek ve buluşabilsek. İşte şimdi en azından benim gibi çok genç yaşlarda motosiklete binmiş, hatta bu tutkuyu designer yani bir tasarımcılık tarafına da dönüştürmüş biriyle buluşturacağım sizi. Yaptığı işler benim çok ilgimi çekti. O yüzden lafı fazla uzatmadan onunla konuşmaya başlayalım. Sohbette gerisi de gelecek. Dedik ya
Biraz bu eskileri konuşacağız, nostalji yapacağız. Aynı zamanda buji, platin, sigara jelatine bağlantısını kuracağız demiştik. Şimdi o bağlantıyı daha da güçlendireceğiz. Kimle beraberiz? Sevgili Ferhat'la beraberiz. Ferhat bu gördüğünüz makineleri dizayn eden, ortaya çıkartan, aklıyla, fikriyle aslında bir sanat eseri ortaya çıkartan arkadaşımız. Şimdi biraz kendisini tanımak istiyorum. Ferhat, nasılsın, iyi misin öncelikle? Teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyız. Eyvallah. Sizlerle beraber daha iyiyiz, daha eğlenceli, daha keyifliyiz. Motosikletçilerle beraber. Nasıl anlatmak istersin bize kendini? Adım Ferhat Seyhan, 46 yaşındayım. 43 senedir motosikletin üstündeyim. 43. Nasıl Evet. oluyor ya? 46 yaşındasın. Şöyle hikayesi var. Garip geliyor kulağa tabii. Babamın bir Java'sı vardı. 250 eski Java. Şöyle 3 yaşlarındayken beni belimden tuttu, kaldırdı. Java'nın önüne oturttu depoya. Buradan tut dedi. Tut dediği yer gidondu. O gidonu 43 yıldır tutuyorum. 43 yıldır motosikletin üstündeyim doğal olarak. Abartı değil yani. 43 yıldır üstündeyim. Maşallah diyelim hakikaten. Evet. Şimdi özellikle bu makinenin önünde konuşmak istedim. Bu makineyi çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Ferhat, Teşekkür ederim. bu serüven nasıl başladı? Yani bu custom işi, çünkü Türkiye'de çok fazla yapılabilen, tercih edilen, çünkü yatırımın dönüş maliyeti nedeniyle de çok tercih edilen bir şey değil. Değil, evet. O yüzden biraz çılgınların, gerçekten tutku sahibi insanların giriştiği şeylerden bir tanesi. Ama işte bu tutku varsa, abi 250'lik iki zamanlı Java lazerden şöyle güzel bir şey çıkıyor. Evet. Böyle hani çok da marka derdin yok. Sen bu işin Yok, icraat evet. kısmındasın aslında. Kesinlikle. Ama yine de bir markan var. Vintage Soul Garage diye geçiyor. Biraz bize bundan bahset. Vintage Soul Garage aslında yeni isimlendirilmiş bir şey. Bundan evvel de bu işleri yapıyorduk fakat bir ismi yoktu. Vintage Soul Garage ismini koyduk sadece. Çok isime takılmıyorum. Ben markaya da Evet. takılmıyorum. Ben ruhundayım işin daha çok. Peki ruh nasıl oluştu? Dediğim gibi 43 yıl ciddi bir süre motosiklet kültürünün içinde geçirmek için avadanlıklarla başladı aslında benim takım biriktirmem ve bu takımın ne işe yarıyor? Bununla ne yapabilirim? Bu takımın işte bir anahtardan bahsediyorum mesela. Yetenekleri nelerdir kısmı küçük küçük avadanlıklarla başladı. İşte Peugeot motosikletleri hatırlıyorsunuz, 103'leri. Onların avadanlıklarıyla başladı. İşte o örümcek debriyajları sökelim, toplayalım başladı. Ama bu sırada da yani şeyi gençler hatırlamaz. Biraz daha eskiler bilir. O zaman sosyal medya falan yoktu. Motosiklet diye bir dergi vardı. Motosiklet dergisi. Evet. Adı Motosiklet'ti. Orada tasarımlar vardı. Tabii işte chopper'lar vardı daha çok. Cafe Racer tarzı falan çıkmamıştı o zaman henüz. Yani Türkiye'de yoktu diyeyim. Motosiklet dergisinde Arlen Ness diye bir tasarımcı vardı. Muhtemelen şu anda yoktur. Yaşlıydı çünkü. Ferhat'a bana Arlen Ness'ten bahsetme fırsatı verdiği için teşekkürler. Şimdi size motosiklet kültürünün en büyük ikonlarından biri olan Arlen Ness'ten kısacık bahsedeceğim. Çünkü Bobber ve Cafe Racer kültürünü konuşurken bu adamı anmadan geçmek mümkün değil. Kimdi Arlen Ness? Arlen Ness 1939 doğumlu. Kaliforniya'da tamirhanede başladığı yolculuğunu dünya çapında custom motosikletlerin en büyük ismi olarak tamamladı. 1992'de Motorcycle Hall of Fame'e girdi. 2019'da aramızdan ayrıldı. Ama mirası hala her yerde. Peki stili ve felsefesi neydi? Nasıldı? Onun motosikletlerinde hep aynı ruh vardı. Minimalizm, güçlü hatlar ve sanat eseri. Evet, sanat eseri gibi işçilik. Süslü değil, karakterli. Bir Bobber'a baktığınızda yalınlık görürsünüz. İşte Ness'in dokunuşu da tam olarak buydu. Efsane projeleri nedir derseniz aslında çok sayıda projesi var ama hadi gelin biz bir iki tanesinden bahsedelim. 1973'te yaptığı Harley Ironhead Bobber custom tarihine kazındı. Bu proje dönemin çırılçıplak ama güçlü motosiklet anlayışının simgesiydi. 2011'de tanıttığı Digger modeli uzun gövdesi ve akıcı çizgileriyle bu iş sanat mıdır yoksa mühendislik mi sorusunu sordurttu. Sonraki yıllarda ise Indian Motorcycles ile yaptığı Bobber projeleri Ness'in mirasını yeni nesillere taşıdı. Squat Bobber üzerindeki tasarımları bugün bile sergileniyor. Özetle Arlen Ness sadece motosiklet değil bir kültür inşa etti. Bugün bile custom parçalara Ness parçası denmesi tesadüf değil. Her Bobber, her Cafe Racer'da onun izlerini bulabilirsiniz. Kısacası Arlen Ness, motosiklet dünyasında bir isimden çok daha fazlası. O bir ekol, o bir ruh ve bir felsefe. Onun tasarımları bana çok ilham veriyordu daha çocukken. O
işte harçlıklarımızı biriktirip okulda motosiklet dergisi alıyordum ben. Ortaokul zamanlarımda. İşte o tasarımlardan çok etkileniyordum. Çok takip ediyordum, seviyordum. Tabii ki de aynısını icra etmek ülkedeki işte yasal süreçlerden, işte donör bulmaktan, işte bunun piyasasından zor tabii ki de. Bunu aynısını yapabiliriz demiyoruz ama kendi standartlarımızın en iyisine ulaşmak için hala çalışıyor, hala öğreniyoruz. Peki az önce bir şey söylemiştim. Yani yatırımın dönüş maliyeti diye bir kavram var. Bu finansmanda çok önemlidir. Yani bir şeye para yatırdığında onun geri dönüyor olması lazım. Ama bazı şeyleri finansmanla, finansal gerçeklerle açıklayamazsın. Bu biraz sevgi, tutku, aşk ve buna benzer bir sürü soyut kavramlarla tarif edebiliriz. Özetle Kesinlikle. sen şimdi bunu bir tutkuya dönüştürdün ve şu anda da artık böyle de bir işin var. Evet. Biraz istiyorsan hani nasıl işe dönüştü buradan da bahsedebilirsin. Şöyle işe dönüştü. Aslında ben buna işte demek istemiyorum. Yine tutku diyelim. Çünkü iş dersek burada bir aldı verdi maliyet hesabı yazılır. Bizim buradaki buna kattığımız şey, bunu bu hale getiren şey kağıda yazılmayan bir şey. Bu tutku. Tutku diyelim biz yine de ona. Tabii ki de bu para alışverişi oluyor mutlaka. İşte benim daima şeyim vardı. 3 vardiya çalışıyordum. Ben işte emekli olduktan sonra bir atölyem olsun, bu işi yapayım. Vardiyalı çalışırken de küçük bir atölyem vardı. Orada bu işleri yapıyordum. Fakat şimdi işte tamamen emekli oldum. İşte atölyemde bütün yoğunluğumu buna veriyorum. Ama dediğim gibi ben yine de çok teşbihte hata olmasın, İş diye tabir etmek istemiyorum. Çünkü eğer öyle tabir edersem burada bir mali kazanca dönüştürmek lazım. Yani ülkemizde bu iş çok kazandırmıyor ki. Yani şöyle tavsiye edeyim. Ben para kazanacağım diyen kastım işi yapmasın. Güzel söyledin. Niye önemli bu söylediğin? Şundan dolayı. O yüzden diyorum ya biraz tutku ve delilik gerekiyor. Ben bu işten zengin olurum diye yapılacak bir şey değil. Kesinlikle bu işi sevdiğin değil. için yapabilirsin Aynen sadece. öyle. Güzel. Bence sen beni ısrarla da düzeltmeye çalışıyorsun. Çünkü ben buna bir iş Rica diyorum. ederim. Yok ama sen iş değil diyorsun. Yok haklısın. Genelde tek bir proje mi alıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani proje alırken özel seçtiğin bir şey var mı? Genelde tek bir proje alıyorum, tek bir proje yapıyorum. Bunun da şöyle bir karşılığı var bende, sebebi var. Dediğim gibi çok ticari düşünmüyorum ben bu işi. Ticari düşünürseniz eğer yaptığınız işte hemen belli olur. Hemen kalite düşer. Ticari düşünürseniz böyle düşünüyorum. Ben tutkuyla yapıyorum. Tek bir proje yapıyorum. Neden tek bir proje yapıyorum? Çünkü bütün enerjimi, gündüzümü, gecemi, hayalimi, düşümü, dişimi, tırnağımı, her şeyimi o projeye ayırmam lazım benim. Şimdi bir proje daha çıkarsa bir projenin ya da başka bir projenin bir onarım kısmı. Ben tamirci değilim. Onarım yapmıyorum. Başka bir projenin bir restorasyon kısmı çıktı. Basit bir şey söylüyorum mesela. Bir çamurluk ayağı yapılacak vintage. O proje bitmeden onu yapmam. Parayla yaptıramazsınız. Çünkü o benim dikkatimi dağıtır. Hemen yaptığım projede görürsünüz o dikkat dağınıklığını. Hemen. Şöyle bir şey daha izin versen şöyle bir ayrıntıya gireyim. Çok proje yapıyoruz. İşte bir ayda yaptığımız, 1,5 ayda yaptığımız projeler var. Ruh halim bile o projeye yansıyor. Eğer çok karanlık, siyah, ağırlıklı projeler yapmışsak eğer demek ki ruhsal olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyorum. Bu çok keyifli. Çok keyifliydim bunda. Evet. Bu çok keyifli bir süreçten gider. Görünüyor zaten keyfinden. Evet abi. Ama şimdi işte burada olmayan yaptığımız, sahiplendiğimiz projelerde bu çok net görülebilir. Böyle hızlıca bir aksa aslında projeler. Gerçekten şöyle bir şey olur, bir grafik olur yani. Çünkü ben onun ruhumu katıyorum ona. Bütün her şeyini, deri aksesuarlarını, dikişlerinde kullanılan iplerin renklerine kadar onu o anki ruh halimle yapıyorum. Dolayısıyla çok koyu karanlıkta çıkabiliyor. Böyle eğlenceli şeyler de çıkabiliyor. Ruh haliyle alakalı. Bu ruhumu verdiğim anlamına geliyor bu arada yani bunun ispatıdır. Eyvallah. Peki şimdi birazdan senden motosikletleri bize bu anlatmanı isteyeceğim. Yani bu motosikletlerin biraz tarihini, hikayelerini, nasıl bir süreçten geçtiğini de anlatmanı isteyeceğim. Çok detay vermene gerek yok ama bu işlerin kağıt kürek meseleleri de oldukça zor. Çok zor. Ülkemizde bir şeylerin onayını alabilmek ciddi bir bürokrasi engeliyle Çok karşılaşıyor. Mesela biz bunu bazı videolarda da söyledik. Transalp videomuzda, Royal Enfield videomuzda da konuştuk. Ne diyoruz abi? Diyoruz ki ya bir top case taksan bile, ufacık başka bir şey taksan bile bir muayeneye girmen lazım, onu yapman lazım, bunu yapman lazım. Soru. Bir customcu olarak seni en çok zorlayan şey ne? En çok zorlayan şey fen işleri kısmı. Fen işleri kısmının nasıl işlediğini fen işlerinde çalışanlar da bilmiyor çünkü. Yani böyle bir şey var ülkemizde. Prosedürün nasıl işlediğiyle alakalı hiç kimsenin bir fikri yok. Sadece ona soruyoruz, buna soruyoruz ve sevmediğim bir süreç, bürokratik süreç. Şöyle söyleyeyim, bir tane projeye fen işlerinden bir onay çıkarttırmakla uğraşacağıma
4 tane proje yaparım daha iyi. Yani bu kadar sevmediğim bir süreç ama mecbur yasal olarak zaruri olduğu için uğraşıyoruz bununla. Bir. İkincisi mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Garip şeyler var bizim ülkemizde. Ruhsatların, bilen bilir, ruhsatların bir kısmında motor güç oranı diye bir yer var. Bir kutucuk var. Motor güç oranı. Motosikletçi arkadaşlar ruhsatlarını kontrol etsinler. Motor güç oranında bilgisi yazmayan ruhsatın ilginç renk değişimini yaptıramazsınız. Çünkü noter diyor ki size bu kutucuk boş, bu yeni ruhsat çıkmıyor. Alım satımı yaptırıyorsunuz. Sizin adınıza ruhsat çıkıyor. Bakın. İlginçliğe bakın. Yani. Bunu bilmiyordum. Yeni ruhsat çıkar. Alım satımınızı yaparsınız. Sizin adınıza ruhsat ismi değişir. Fakat renk değişimi olmaz. Oradaki güç ağırlık oranı yazması lazım. Sonradan yazdırabiliyor musun? Sonradan şöyle yazdırabiliyorsunuz. Bunun 2 yolu var güç ağırlık oranı yazdırmanın. Birincisi bayiliğini bulacaksınız. Eğer ben bulurum cesaretim var diyense Java'nın bayiliğini bulsun da yazdırsın. Bu çok zor bayiliğini bulmak. Ben Kawasaki'de yaşadım bunu. Kawasaki'nin Pendik'teki Zen motor sanırım. Çok yardımcı oldu sağ olsun. Oradan bulduk onu yaptırdık. İkinci yolu var eğer bayiliğinden bulamazsanız fen işleri. Fen işlerinde de işte makineye bağlanıyor ama şöyle bir süreç bu. Fen işlerindeki çalışan bile önce bir problem nedir diyor. Evet, anlamaya Problem çalışıyorum. bu. Bu nereden çıkar diyor. Sorunu siz anlatıyorsunuz ona yani. Dolayısıyla onların da çok hakim olduğu bir konu değil. Onlar da uğraşmak istemiyor. Yani buradan kastım şu. Küçücük bir bürokratik problem bile o küçücükteki, tekrar ediyorum, motosikletçi arkadaşlar ruhsatlarına baksınlar. Güç ağırlık oranı diye bir yer. Yazmıyorsa işte 2005'te arşiv değişmiş. Noterlik arşivi dijital ortama aktarmış. Eğer o aktarma esnasında bilginiz aktarılmadıysa motosikletinizin rengini değiştiremezsiniz. Bu kadar. Yani. O zaman customer'a da gidemiyor. Önce bunun halledilmesi Customer'a da gerekiyor. giremiyor. Aynı Çok renk güzel. yaparsınız. Ha, ne yaparsın? Sen aslında değişikliğini yaparsın ama trafiğe sokamazsın. O da sergilemek için bu kadar bir emeğe ve maliyete katlanmak belki de mantıklı. Tekrar gelmiyor. ediyorum polis düdüğüne bakar. Doğru söylüyorsun. Çok üzülürüz yani. Hepimiz çok üzülürüz. Aynen. Sahiplenen de çok üzülür. Ben de çok üzülürüm. Bağlıyor, Zaten, bırakıyor değil mi? tabii. Şimdi şöyle. Bir proje yaptık diyelim ki projeyi sahiplendirdik. Sağ salim sahibinlerine ulaştırdık. Ben şuna çok üzülürüm gerçekten. O yüzden yasal hiçbir eksik bırakmıyorum. Bir polis düdüğüne baktı. Polis bağladı projeyi. Paldır küldür attı çekicinin arkasına. Götürdü Yediyemin otoparkına attı. Bakın ben bunun parasını almış oluyorum zaten. Belki yıllar önce. Adamla sadece bir dostluğum var. Ama o kadar üzülüyorum ki yani. Tabii. Ya tabii. onun resimlerini bana gönderme diyorum ya. Çünkü benim onunla bir bağım var hala ve bu bağ kopmuyor bir şekilde. Rahatsız edici bir bağ bu aslında. Ama tutkunun sonucu da bu. Tutkunun sonucu da bu. O yüzden sahiplendirdiğim arkadaşlara diyorum. Rica ederim yani ona iyi bakın. Bir sorun çıktığı zaman hemen beni arayın. Bunun parayla alakası yok. Ben sorununuzu çözeceğim. Ve yasal sürece takılmayın lütfen. Lütfen diyorum. Ben de yasal sürece hiç takılmam. Orayı zorlamam yani. Anladım. Bu söylediğin önemli. O zaman demek ki şunu söylüyorsun. Yani ben custom işi yaparken bu sınırların ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ben bu sınırlara Kesinlikle. hakimim. Benim projemin sonucunda ortaya çıkan makine eğer yeni bir mevzuat değişikliği yoksa takılmayacak diyorsun. Kesinlikle Bu çok takılmaz. önemli. Yasal mevzuatta kesinlikle risk almıyorum. Anladım. Kesinlikle. Bu çok önemli. Şimdi o zaman birazdan dediğim gibi bize makineleri tanıtmanı isteyeceğim. Bu güzel makineyle mi başlasak, yoksa Kawasaki ile mi başlasak, yoksa şurada gördüğümüz chopper'la mı başlasak, hangisiyle başlayalım bilmiyorum. İstiyorsan yerimize geçelim, sen bize orada bu makineleri Olur. anlat. Keşke vaktimiz olsa da Peugeot'dan başlasak ama 43 yıl Ya 20 dakika anlatılmıyor. Sevgili dostlar, biz şimdi bu yayına başlamadan önce biz sevgili Ferhat'la epeyce bir sohbet ettik. Birbirimizi tanıma fırsatı da bulduk. Puhlardan tutun da mobiletlere kadar o eski günleri yad ettik. Aramızda bizim kadar eskiler var ise, bizim kadar eskilerden dediğim gibi bizden abilerimiz var. Onlara selamlar, sevgiler iletiyoruz. Çok emektar motosikletçiler var. Onlara selamlar, ellerinden de öpüyorum. Ama özlemişim eski motosikletleri konuşmayı. Tabii bazı genç arkadaşlarımıza, yani racing binen hız ve modernitenin peşinde olan arkadaşlarıma saygım sonsuz. Bizim şunlardan aldığımız zevki bazıları anlamayacaktır. Onlara da saygım var. Ama bir ara fırsatınız olursa bir custom'a bulaşmanızı ben hep öneriyorum. O zaman makinelerin başına geçelim mi dostum? Nasıl arzu ederseniz. Eyvallah. Buyurun. Evet Ferhat, ne dersin? Yani bize şu makineleri biraz anlatsan bence çok iyi olur. Yani şu makineye bakan acaba ne görüyor? Yani neyden evrilmiş?
Biraz bize bu detayları vermek ister misin? Kişinin bildiği Kanuni Seyhan'ın 250'lik modeli, chopper modeli ilk Türkiye'ye gelen modellerden Kombasan'a yaptırdığı bir model. Tabii biz bunu adı üstünde chopper kestik, kaynattık, birleştirdik, kişiselleştirdik ve bu hale getirdik. İşte aksesuarlarıyla, piyasada gezen aksesuarlardan da taktık tabii üzerine. Kendimiz çoğunu kendimiz tasarladık. Kendi aklımızdan çıkan fikirler ve uygulamalar. Motorlarıyla oynadın mı? Bir piston segman, bir piston genişletme, yuva genişletme, buna benzer bir şey yaptın mı? Şimdi şöyle buluyorum, ben kişisel olarak motosikletlerin içlerindeki komplike parçaların tamamı orijinalinde belli bir dirence göre yapılmış parçalar. O tür uygulamaları çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çok sağlıklı olmuyor. Ben yapmıyorum. Piston oynamak gibi, genişletmek gibi, işte hatta dişlilerin sayısını düşürmek, azaltmak gibi işlemlere girmiyorum. Kranga ne kadar az yük bindirirsek o kadar faydalı diye düşünüyorum. Anladım. Makyaj yani. Aynen, sadece makyaj yapıyoruz. Sadece custom. Ben adı üstünde kostüm giydiriyorum motosikletlere. Güzel söyledin, evet. Aslında custom kültürünün kökü de oradan geliyor. Evet. Yani tamamen bir kostüm giydirmek. Yani çok da şık bir kostüm giydirdiğini söyleyebilirim. Benim ederim. çok beğendiğim bir seriye gidelim Java. mi? Ya buna bayıldım ya Ferhat. Buna Efsane bayıldım. Java, evet. Evet. Bize bunu şunu anlat. Java'yı bilen Ama bilir senden tabii ricam yani. şu. Tabii biraz Java'yı da insanlara biraz tanıtmanı istiyorum. Şimdi Java'yı bilenler biliyor. Evet. Peki bilmeyenler senden dinlesinler biraz. Şimdi Java aslında Çekoslovak malı. Yani Java'nın tarihçesine çok girmek istemiyorum. İşte şu tarihte yapıldı, bu tarihte yapıldı diye. Türkiye'deki Çekoslovakya'dan ithal edildi. 1971'e kadar. Çok emin değilim. 68-69 Javalar vardır. Eski kırmızı Doğru. Javalar. Eski motosikletliler çok iyi bilir. Kırmızı Java bir tutkudur. Babamın da vardı. Buradaki projede kullandığımız donörde Javaların yine bilen bilir lazer modeli. Lazer modeli bu scrambler tarzına uyacağını düşündüğüm için o donörü kullandım. Yani kişisel olarak ben yaptığım işi çok beğendim. Bence çok güzel oldu. Benim de çok hoşuma. Biraz detaylar Evet. hakkında bilgi vermek ister misin? Yani şu kutu, ne bileyim o sarı depo. Ya bence biraz şöyle bu makineyi çok beğendiğim için biraz torpil geçmek istiyorum. Biraz dostum şöyle biraz Evet, daha bir güzel detay ver. gerçekten. Başına geçelim istersen. Şöyle burada kullandığımız aslında bu benim aklımda sürekli vardı. Yani bir yerden de esinlenmedim. Sadece öyle bir fikir doğmuştu. Bu normalde MK'nin kullandığı orijinal mühimmat sandığı. Su geçirmez mühimmat sandığı. Ya aklımda vardı bu bir motosiklette güzel durur diye. Tabii bu mesela bobber'da durmaz, chopper'da durmaz. Bunun için scrambler, tracker tarzı bir şey lazımdı. Böyle bir şey tasarladım. Bunu buna bağladım. Çok beğendim. Çok hoş olmuş. Yani özellikle rengi ve şu selenin, deri selenin rengiyle birleşmesi güzel Deri bir detay. seleyi kendim tasarladım. Çizgilerini kendim yapıyorum. Deri dikiş makinem olmadığı için yardım alıyorum bunda. Fakat bunun desenlerine kadar kendim tasarlıyorum. Orta sert gerçek deri. Hı. Çantalarını elimde yapıyorum. Onun dışında işte pirinç Evet, ve şurayı. bakır kullanmayı çok seviyorum projelerde. Bu egzoz ağızları pirinç, gerçek pirinç. Evet, çok yakışmış. Çünkü neden seviyorum? Pirincin ve bakırın parlatılmış hali projede ne kadar akışa uygun ve güzel duruyorsa doğal korozyona uğramış hali de o kadar güzel duruyor bence. Pirincin eskimesi çok güzel Evet. oluyor çünkü. Pirinçle bakırın eskimesi çok güzel duruyor. Onun dışında işte bu parçalar tamamen kendimiz düşünüp kendimiz tasarlıyoruz. Bunlar hazırda olan parçalar değil. Bunlar orijinal krom borudan kesilmiş ve frezede bu hale getirilmiş parçalar. Yani kamerada şu detayları bize biraz anlatırsan çok sevinirim. Mesela ben motosikleti az önce kullandım. Evet. İlk düşündüğüm şey şuydu. Bu plastik mi? Hayır, değil. Bu bir. Sonrasında şu benim bacağımı yakar mı ya? Ne dersin Ferhat dedim. Yo, yakmaz dedin. Evet. Şu egzoz hakkında biraz bilgi verir misin? Aslında bu egzozu tabii ki de bu işte genelde Trump Bonneville'lere uygulanan bir uygulama. Bu bir bilen bilir scramble modellerinde. Evet. İşte buna da uygulanırsa güzel olabileceğini düşündüm. Tabii ki de bir bacağı korumak için hem de görsellik kazandırmak için bu krom kalkanları yaptık. Çok da güzel durdu ama hatta şöyleydi, bu krom kalkanları yapmasak bile demek ki bu Trump Bonneville'leri tasarlayan adamların bir bildiği var. Egzoz hattı buradan hiçbir şekilde rahatsız etmiyor insanı. Evet. Bunu da tabii yaşayarak öğrendik bunu da. Şaşırdım. Kendi Hiç rahatsız projemizde. etmedi mesela. Hani biraz kullandım. Evet. Ne bir sıcaklık ne başka bir şey, hiçbir Bununla şey yani gelmedi. Java'nın size el verdiği kadar uzun süre gidin. Yani iki zamanlı motor tabii ki de bilen bilir iki zamanlı motorları. Bilen bilir de sen yine biraz istiyorsun. İki ama zamanlı motorlar. ben az önce kullanırken
Unutmuşum iki zamanlıyı. Sevgili Evet. dostlar, ben motosikleti sürmeyi bu makinelerde öğrendim. Yani özellikle vitesli motorları, yani bu iki zamanlılarda, bu vites karmaşasında öğrendim. Ama bu işin uzmanı Ferhat bize biraz hatırlatsın. İki Ya zamanlı ben neydi? iki zamanlı motosikletler şöyle çok iyi motosikletlere bindik. Nasip oldu tabii ki de. İşte Japonlarına bindik, bunun Amerikanlarına bindik, İngilizlerine bindik. Fakat işin özeti ben Java'cıyım. Evet, ben de Ben öyleyim. Java'yı seviyorum. İki zamanlı motosikletleri seviyorum. Hevesim buna. Uzmanlık alanım da bu aslında benim. Hı hı. İki zamanlı motor bilindiği üzere teknik olarak iki harekette bir ateşleme yapan motor. Pistonun iki hareketinde bir ateşleme yaptığı için iki zamanlı deniyor. Yani bunlar sübap yok, piyano yok. Direkt üstte patlama odası var. Her gidiş gelişte bir ateşleme yapıyor. Hava tahliyesini aşağıdan yapar. Yani basitçe bir makine. Dümdüz bir makine. Ama nedir? Çok ısınır diğer dört zamanlı motora göre. Mevzu da buradan başladı zaten. İki zamanlı olmasına rağmen yani o egzozun ısısını mesela hiç hissetmiyorsunuz. Bu çok ilginç geldi bana da. Hatta deneme yanılmayla öğrendim işte onu da. Birbirimize yakın Sürmeden. yaşlardayız. Sana bir şey hatırlatacağım. Sen bana hatırlattın gerçi ama ben küçükken motosiklette yakıt almaya gittiğimde mutlaka bir de yağ sorardık abi. Tabii ki de. Şu yağ meselesini hatırlatsana insan. Şimdi yağ meselesi şöyle, iki zamanlı motorların benzinin içine karıştırılır yağ. İşte bu mezlerde şöyleydi, o da çok tutmadı. 251-301 mezleri hatırlayanlar hatırlar. Onların yağ deposu ayrıydı, yağ oraya koyardınız. O kendisi karıştırma sistemi yapmıştı. O çok tutmadı, çok arıza yaptı. Java'larda işte eski Planet'lerde, IJ diye bilinen motosikletlerde benzinin içine yağ karıştırılır. Litre başı işte rodaj aşamasında 50 gram, normal zamanda 40 gram, yazın biraz daha fazla karıştırabilirsiniz. Onu tabii ya iki zamanlı şimdi bir alışkanlık, bir kültür, o resmen size bir kas hafızası gibi oluyor. Ondan Evet. sonra o çalıştığı zaman egzozdan çıkan duman, o yağ kokusu, ben muhteşem buluyorum gerçekten onu. Böyle motosikletçiyim ben. Şunu bir daha bir çalıştırsana. Çünkü bunun bir çalıştırmasında bir tuhaflık var. Şimdi Hatırlatalım. şöyle göstereyim ben. Java'ların bir özelliği var. Diğer motosikletlerde kickstart kolu ve vites kolu ayrı ayrı olmasına rağmen Java'da bir tane koldur. Bu basılır içeriye doğru. Aşağı çekildiği zaman bu kickstart haline gelir vites kolunda. Şimdi aslında motor sıcak da ben yine tabii göstermek için hani seviyorum bu uygulamayı yapmayı da. Burada bir pompası vardır bunun. Biraz içine benzin pompalarsınız. Birkaç sefer şöyle pompalıyoruz bunda normalde. İşte neden? Silindirin içine benzin dolsun diye. Ondan sonra kontağı açıyoruz. Ateşlememiz açık. Bu teper. Ona dikkat edelim. Böyle teper. Böyle de çalışır. Bence motosiklet sesi bu. Bu sesi çok seviyorum ben. Şu beyaz dumanı Evet, çok bu beyaz özlemişim. duman, bunun kokusu ve gerçekten şu ses işte şu. Tek silindir olacak. Şimdi bunların eski Ogar Java'ların çift silindirleri vardı. İşte Planet'lerin çift silindirleri var. Yine 350 Java'nın çift silindiri vardı. Tamam, onun sesi de güzeldi ama tek silindir Java'nın sesi Java sesi gerçekten. Bu inanılmaz bir ses bence. Biraz gaz verir misin? Şu motosikletin ivmeleri dan 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 diye inişi bile bence inanılmaz keyifli. Java bambaşka bir şey bence. Seninle aynı fikirdeyim. Havayı çok seviyorum. Peki hemen küçük bir detay, arkasından da şu makineye geçeceğiz. Şimdi bu makine sana geldiğinde izin verirsen aslında belki de o ilk fotoğrafı da gösterelim. Tabii, tabii, Çünkü ben bir gelirim, öncesi tabii ve ki. sonrası da Tabii, yapalım. tabii, Yani insanlar ne yaptığını Evet. böylelikle daha da net görsünler. Aslında öyle. Şimdi öncesi ve sonrası resimler yani görsel bir etkiden ziyade ruhsal bir etki de oluşturuyor Aynen. insanlarda. Bir Çünkü iyileşme. oradaki emeği de görüyorsunuz yani. Tabii. Şimdi insanlar bunu bu halde gördüğü zaman bizim neresine müdahale ettiğimizi bilemezler Doğru yani. İşte söylüyorsun. bu Japon'da olsun, Kawasaki'de ya da Çekoslovak Java'da veyahut da işte Çin piyasasında yani bizim neresine ne kadar müdahale ettiğimizi onun orijinal halini, donörün orijinal halini gördüğü zaman iyice idrak eder. İzleyiciler şu anda ekranda bu motosikletin eski halini görüyorlar zaten şu anda. Hatta her birini anlatırken, konuşurken de eski hallerini ben ekrana yansıtacağım. Oradan görecekler. Dediğin çok doğru. Böylelikle o eskiden yeniye gelen, yapılan yolculukta ne kadar emek sarf ettiğini de böylelikle görmüş oluyoruz. Tabii ki de yani. Ne kadar uğraştın? Bu proje biraz uzun sürdü. Yani farklı bir şeydi. Ya bitmesini mi istemedim? Çok keyif aldım bu projeden. Dediğim gibi ben gerçekten Java'cıyım.
Bu proje yani aşağı yukarı 3 ay falan sürdü. Ben normalde projelerin 1,5 ay geçmez işte. 40 gün, 45 gün, 50 gün. Ama bu projeyi çok sevdim. Bu projeyle çok uğraştım. Yani çok keyif aldım bununla. Her yerine ayrı ayrı resmen nakış nakış işledim bu projeyi. Bunu bir müşteri mi talep etti yoksa sen mi? Yo, ben bunu tamamen kendim. Aklımda hep vardı böyle Java'dan bir scrambler yapmak. Hı hı. Biraz da Java'ya bir saygı gibi. Hani şöyle bütün gençliğimizi senin üstünde geçirdik. Bir sürü motosiklet yaptık. Bu da bizden sana bir saygı gösterisi olsun diye senden de bir scrambler tasarlıyorum. Yalnız araya gireyim Ferhat. Az önce teper dedin ya, ayağıma bir vurdu. Unutmuşum dostlar. Bunlar teper aslında Java'nın, onu yine bilen bilir, tepeni sağlıklıdır. Evet. Motorun evet. sağlığını marş kolunun tepmesinden anlarsınız. Geri gidiyor bir de bundan söylesene. Tabii. Şimdi bu çift silindirlerde çok yapmaz. Tek silindirlerde çok sık yapar. Normal çalıştırdınız motosiklet, işte kickstart yaptınız, tepti, ateşlediniz, bindiniz, vitesi 1'e attınız, debriyajı bıraktınız ve geri gider. Bazen bunu da yapar. Bunlar gerçekten şey gibi ya, huysuz keçi gibi yani bu Evet, Java'lar. Evet, aynen. Şu makinede biraz konuşalım. Bunu da çok beğendim Ferhat. Ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel. Burada eski fotoğrafın var mı burada da? Bunun da var eski Oo, fotoğrafı. çok güzel. Bunu da gösterelim. Ekranda şimdi arkadaşlarımız bir görsünler. Bunu da Evet. bir anlatır mısın bize? Yani bayıldım, buna da bayıldım. Şimdi aklımızda bir Cafe Racer projesi yapmak vardı. Cafe Racer'ı daha evvel küçük kalibreli motosikletlerle yaptık. İşte 125'liklerle, 350 bir 350 Java'yla da bir Cafe Racer yapmış. O da efsane olmuştu. Fakat böyle biraz daha hızlı gitsin, bir de bir Japon deneyelim diye aklımızda böyle bir şey vardı. Kawasaki R5 de gerçekten bunun için biçilmiş kaftan. Hı hı. Suzuki'nin 500'lüğü var. O da eski model, yine böyle retro tarzı. O da olabilirdi. Hı hı. Donör olarak bunu bulduk. Kafamdaki renk zaten aslında şöyle oluyor yani. Ben donörden önce kafamdaki fikri buluyorum. Önce Doğru. fikir geliyor. Ondan sonra o fikre uyacak işte o projeye hangi donör olur, ne renk olur, o ondan sonra akmaya başlıyor. Dolayısıyla bu donör halinde getirdim bunu. İşte yurt dışında bulabileceğimiz parçalar var. Yine deri kısımlarını kendim tasarladım. Onu sorabilir miyim Ferhat? Yani deri ne olursa olsun eklendiği şeyi çok premium hale getiriyor. Tabii kesinlikle, ama gerçek deri ve önemli olan şu, yani ben bunu yapabildiğime inanıyorum. Derinin tonları, renk tonları birbirine uyması lazım. Çok hoş olmuş Çünkü yani. az evvel de söyledik. Biz burada ne yapıyoruz? Custom yapıyoruz. Kostüm dikiyoruz buna. Hı hı. Yani aynı kıyafetin üstünde şık durması gibi, nasıl bir yanlış renkler ne kadar kaliteli olursa olsun absürt durur, rüküş durur. Yanlış bir tercih yaparsanız aynı öyle durur. Onu ona uydurmak lazım yani şık durması için. Şunu biraz şeye benzettim. Commando 961 ya da Triton. O modellerde de gördüğümüz şu arka kısım biraz ona benzemiş. Şimdi arka kısmın aslında Cafe Razer'larda hazır olarak satılanları var. Piyasada var yani. Şimdi biraz da Cafe Razer kültürü yaygınlaştı. Bunun için de seviniyorum. Piyasada bunun işte 3D yazıcılarla yazılmış olanı var. Yurt dışından gelenleri var. Onda şu kısım biraz küçük ve biraz daha yuvarlak. Bana biraz büyük lazım. Çünkü nostaljik bir şey yapıyoruz burada. Klasik bir şey yapıyoruz. köşeli hatlara ihtiyacım Köşeli var. hatlara ihtiyacımız vardı. Böyle bir şey yaptık, kullandık. Sinyaller işte normal piyasada olan bullet sinyaller. Burada çok önemli bir şey var bu projede. İşte görünmeyen kısımlar bunlar. Normalde şurada gördüğümüz krom parça radyatörün rezervuarı. Şöyle gösterebilir misin? Neresi tam olarak söyle Şu- istersen. Ha. Radyatörün rezervuarı şu parça. Hı hı. Bu parça normalde plastik olur, kuyrukta olur. Hı hı. Şimdi biz mühendis değiliz. Sadece motosikletçiyiz, tasarımcıyız. Ben o parçayı oradan aldım, bu hale getirdim ve buraya bağladım. Bence o kadar şık durdu ki bu parça burada. Bence de. Yani bu kafamdaki projede yoktu. Çünkü bir proje canlandırdığınız zaman siz kafanızda onu görsel olarak canlandırıyorsunuz. İşte içine gireceksin, mühendisliği nedir? Ben yani hiçbir projemde radyatör rezervuarını nereye takayım diye önceden tasarlamıyorum. Hı hı. Ama böyle anlık ilhamlar da gelebiliyor ve böyle güzel sonuçlar da alınabiliyor bazen. Bununla ne kadar uğraştın? Bununla çok uğraşmadım. Bu kısa sürdü çünkü Japon. Yani ne kadar arka kısmını Cafe Racer'e uygun hale getirdim. Biraz kısalttım. Renk böyle miydi sen Renk değiştirdin? böyle değildi. Kırmızıydı bunun rengi. İşte bu egzozu şöyle bir açıyla, şu egzoz biraz daha aşağı açıdaydı. Kawasaki R5'leri bilen bilir. Bu egzozu biraz daha açısını akışa uygun hale getirmek için kaldırdım egzozu. Hı hı. Ondan sonra şurayı da, burada biraz spor görünür normalde. Şuradan itibaren belli bir açıyla vintage görüntüsü sağlamak için de düz hale getirdim. İşte bu arka grubu tamamen ben tasarladım. Yani bence bu tam Cafe Racer olmuş aslına bakarsan. Bu gerçekten yakışıklı bir Cafe Racer tam oldu. Cafe Racer olmuş bu. Evet, yani şunu da söylemiyoruz tabii. Ben Cafe Racer'ın en iyisini yaparım demiyoruz. En iyisi diye bir şey yoktur motosiklette. Motosiklette sen kendi limitlerinin en iyisini yaparsın. Doğru. Bulduğun donörün en iyisini yaparsın. Yani
çok iyi cafe raiser yapan işte yerler var. Bir Pinterest'te görüyoruz mesela. Yabancı kaynaklı sitelerde görüyoruz. Tamam, biz de döneri bulursak biz de çok iyi işler yaparız. Bulduğumuz dönerlerle de iyi işler yapıyoruz zaten. Biz buna Evet. ne diyoruz? Bobur mu diyoruz? Bobur diyoruz, evet. Buna daha çok Bobur'a yakın. Yani Chopper diye bilinir ama Amerika Bobur. işi bu biraz. Yani evet, biraz daha Amerikan kültürüne yakın bir çalışma oldu bu. Kanuni Seyhan'ın bilindik Chopper modeli bu. Ama aklımda benim zaten böyle bir şey vardı. Oraya da o döner uygundu. Onu aldım. İşte bunların şasesini kendim yapıyorum çelik borudan. Bu arada Java seviyorum derken bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Şu az evvel bahsettiğimiz kırmızı Java'nın arka çamurluğu aslında şu. Buna uyguladım. Çok güzel olacağını, işte çıkıntılarının, desenlerinin güzel olacağını düşünerek. Burada da bir Java imzası var yani. Ruhumuz Java. Custom bu zaten. Evet, custom bu. Doğru. Dediğim gibi önce kafamda şekillenmesi lazım projenin. Ona göre bir döner buluyorum ben. Yalnız şöyle oluyor. Bir projeyi yapıyorum. Bizim yaptığımız işin bir kitapçığı yok. Tamamen o anda öyle gelişiyor. Nasıl öyle gelişiyordan kastım? Egzozu ben buradan alacağım. Buradan döndüreceğim, buradan vereceğim dediğiniz zaman siz sadece egzozu hattını değiştirmiyorsunuz. Bütün motosikleti değiştiriyorsunuz gerekirse. Gerekirse şaseyi değiştiriyorsunuz ama o egzoz oradan geçecek. Yani orada olmayan bir parçayı, motosikletin imalatında, orijinalinde orada olmayan bir parçayı oraya takıp vibrasyon gerilimine uygun hale getirip, çalışır hale getirip konforu bozmamak gerçekten çok zor oluyor. Çok meşakkatli oluyor. Bilhassa iç kısımlarda. Çünkü dış aksesuara benzemez o. Şöyle bir sıkıntım oluyor benim. Kişisel olarak şöyle işler yapıyorum ben. Hatta bir Java demişken bir Java yaptım. Muhteşem bir şey olmuştu o tek silindirli Java. İnanılmaz vintage bir şey olmuştu. Şu kadar proje yaptım. Gerçekten çok güveniyorum. Ben bu projeyi nasıl yaptım aman Allah'ım dediğim projelerden biriydi o. Zaten hızlıca gece saat 12.30'da ilanı açtık. Sabah 9'da kaporası geldi. Hızlıca da git bu kadar. 8,5 saat benim rekorumdu. Hala kıramadım onu. Araya girebilir miyim? Rica ederim. Şundan dolayı. Şimdi Orçun'a biz bir tane BMW almayı düşünüyoruz. Evet. İşte bir 2017 model bir BMW alacağız inşallah. Orçun mesela bu BMW'yi aldıktan sonra sana dedi ki ya dedi Ferhat abi gel şunu bir customlayalım. Tamam. Getirdi sana. Doğru Bu adamdasın. süreci evet bu süreci nasıl yapacağız? Şimdi bu süreci şöyle yapıyoruz. Şimdi Orçun'un elinde bir görsel var diyelim ki. Ben diyor ki Orçun ben bu şekilde istiyorum diyor. Ben o şekilde de yaparım onu. Yani benim için hiç fark etmez. Ama ben isterim ki Orçun desin ki ben görseli getirdi ya. Görseli kullanıyoruz. Hı hı. Ben bunu bu şekilde istemiyorum. Bunu biraz daha kalkık istiyorum. Bunu 2 santim aşağıya istiyorum. Bunu lastiğini, ebatını biraz daha fazla istiyorum. Hatta akışta şöyle görünsün istiyorum. Benim istediğim bu. Bu ruha ben uyum sağlayabiliyorum. Bu ruhta daha iyi işler çıkarabiliyorum. Ama görseli ben bunu bu şekilde istiyorum. Aynı o şekilde yapar mısın? Aynı o şekilde yaparım. Okey yani o zaman motora dokunmuyoruz ama onun dışında sen güzel tarif ettin. Bütün istediği kostümü giydirip Tabii çıkartabiliyoruz. şase dahil. Şase dahil. Evet. Okey güzel. Ne kadar sürer tahminen? Yani o tabii yaptığımız projeye bağlı. Şimdi şöyle bir proje yaparsak diyelim ki bunun komplesini customladık. Çünkü custom bir şase bu. Sadece gücünü aldığı motoru orijinal duruyor. İşte motoru orijinal duruyor derken şu da akla gelmesin. Böyle bir şeyden de rahatsız oluyorum. İşte bir motoru alıyoruz olduğu gibi üstüne takıyoruz diye değil. Motoru komple orijinal parçaları yeniliyoruz zaten. Çünkü aldığımız donörlerin halleri işte görselde gördünüz. Burası önemli evet. Çünkü kasayı değiştirirsin ama motor perttir. Tabii aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle sorular geliyor işte müşterilerimden. Bu motor beni yolda bırakır mı? Şimdi şöyle bunun cevabı şu aslında. Motosiklet ya da araba. Bu bir çuval civata, bir çuval kauçuk ve bu çuval deriden müteşekkil. Yolda bırakır mı? Bırakabilir. En iyi araba da sizi yolda bırakır. En iyi motosiklet de sizi yolda bırakır. Biz sizi yolda bırakmasın diye elimizden geleni yaptık mı? Soru bu olmalı aslında. Evet yapıyoruz. Bunu siz görmüyorsunuz tabii. İşte custom kısmı görünüyor. Biz motosikletin içine de giriyoruz. Bütün contalarını, bütün pistonları, sekmanları, gerekirse silindirleri honlatıyoruz ki şu Java'da yaptık honlatma işini. Bütün elektrik tesisatını yeniden çekiyoruz. Bir de elektrik tesisatını çekerken işte projelere bakarsanız kablo kalabalığı kesinlikle yok. Yani şu bile o kadar meşakkatli ki bilen bilir bunu. Evet. Şöyle baktığınız zaman bir kablo kalabalığı göremezsiniz burada. Ya bu çok hoşuma gitti. İşte sadelik, İskandinav Evet, sadelik. sadeliğinden bahsediyorum. Aslında zaten bu Cafe Racer, Bobur kültürünün arkasında yatan da bu sadelik. Yani bas bas bağırmıyor donanımla, onunla, Evet. bununla ama ben buradayım diyor her şeye rağmen. Kesinlikle. Bir iki şey dikkatimi çekti. Mesela şuradaki bu krom detaylar çok güzel. Zincir
Bu mesafeyi sen uzattın mı yoksa? Evet, bu mesafeyi tam olarak 10 santimetre uzattım. Neden 10 santimetre uzattık? Çünkü şimdi bobberlarda, chopper'larda benim sevdiğim bir yükseklik var. Nasıl ayarlıyorum ben bu yüksekliği? Arka tekerden düşük olacak sele. Ben bu yüksekliği bu şekilde ayarlıyorum. Eğer arka teker çok yakınsa bunu biraz arkaya doğru alıyorum şaseyle. Oraya seleyi oturtturabilmek için. Bence chopper'ın, istersen bunda King and Queen sele olsun, isterse sola sele olsun, isterse standart bir sele olsun. Chopper'ın ve bobber'ın bence tabii bu kişisel olarak görselinde sele arka teker yüksekliğinin altında olmalı. Bunu sağlamak için de almam gerekiyorsa alıyorum. Anladım. 10 santimetre geriye aldım bunu. Yani fark ettim çünkü bir miktar uzamış. Bu arada ben şimdi bu makineye binsem Ferhat. Şöyle abi bir Bağdat Caddesi'nde, şöyle bir hoş İzmir'de dostum. Nerede dolaşayım sen söyle. Bostan. Herkes sorar abi. Herkes fotoğraf Evet. çektirmek için gelir. Şimdi sana Böyle sorum bir ilgi şu. var, evet. İlgi var. İlgi var da güzel de herkes imza isteyecek, fotoğraf çektirecek de abi mesele şu. Bütçe kısmına geldiğinde biraz insanımız orada zorlanıyor. Bu biraz tutku ve delilik meselesi. Evet. Yani yanlış anlamazsan sana deli diyeceğim. Rica ederim. Ben de deliyim. Memnun olurum. O da deli. Memnun olurum. Evet. Niye deliler tutkulu olurlar Evet, çünkü. bizi buluşturan o zaten. Bizi bu Aynen. noktada şurada buluşturan, bunları konuşturan deli oluşumuz Aynen. zaten. Bu iki deli, bu üç deli. Yani ancak hakikaten kafayı kırmış insanlar böyle bir makineyi alır, bozdurur, yaptırır. Evet. Şimdi biz başta da konuştuk zaten seninle bu tutkunun nereden doğduğunu. Ben bir de bunun motorunu değiştirmek istiyorum. Burada bir de performans bekliyorum dediğinde sen şunu mu söylüyorsun? Ben kostümünü hazırlarım, ameliyatı sen yapar mısın diyorsun. Yani motor değiştiriyorum demek tabii bunun mekanik kısmından ziyade yasal kısmı biraz sıkıntılı. Öyle istediğiniz motoru istediğiniz şaseye takamıyoruz. Yani Güzel. böyle bir yasal süreç var. Çünkü Maalesef. ne iş yaparsak yaparım biz yasal sürece uygun yapıyoruz. Yasal süreçte hiçbir sıkıntı çıkmasını istiyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Ben şu işi şöyle görüyorum. Tutkulu bir arkadaş. Tabirimizle, kendi tabirimizle deli bir arkadaş bulduk. Gerçekten deli, sağlam deli. Ve iyi bir proje istiyor. Uygun da bir bütçesi var. Yaptık projeyi. Tam istediği gibi oldu. Çok uğraştık. Tutkumuzu verdik. Kendimiz beğendik. Arkadaş beğendi. Herkes beğendi. Fakat yasal süreçte bir eksiklik var. Ben bunu şu şekilde değerlendiriyorum. İnşallah kimsenin başına gelmez. Bir polis düdüğüne bakar. Doğru söylüyorsun. Gider. Yasalarımız böyle maalesef. Geride alamazsınız. Çünkü motor değişik, şase numarası motor numarasını tutmuyor gibi bir sıkıntı trafikten mendir. Kalıcı olarak mendir. Bu söylediğin detay önemli. Evet. Çünkü biz bir basit bir egzoz değişiminde onu da değiştirdik. Hatta bırak bir arkaya çanta taktığımızda bile bir sürü uğraşmamız gerekiyor. Evet maalesef yani bu bambaşka bir müfredat. İşte Türkiye'deki motosikletçilerin yaşadıkları sıkıntılar, ilgililerin, yetkililerin de tavrı önemli, değişiyor. O yetkili gidiyor, bu yetkili geliyor, biraz daha rahatlıyor, sıkışıyor. Bu yıllardır motosiklete binen biri olarak bunu çok rahat, net bir şekilde hissediyorum ben. Sorumlulardan sorumlulara değişiyor. Burada şuna girmeyeceğim ben. İşte motorcular kabahatli, arabacılar kabahatli. Ya hepimiz trafikteyiz. Doğru söylüyorsun. Hepimiz kurallardan sorumluyuz. Doğru. Motosikletçisi, arabacısı yok bunun. Doğru. Ama belli başlı yasal kurallar var. Şase numarası, motor numarası, işte fen işlerinden fenli muayenesi çıkardığı sesin oktavı. Yani bunların yasada belirli. Bunlara uymak zorundayız yani. Kuralları buna göre oynayacağız. Yani ben de istiyorum tabii ki de çok böyle absürt makineler yapayım. Yapabiliriz tabii. Ben de yapabilirim. Yapabilen yani arkadaşlar vardır mutlaka. İstiyoruz gerçekten. Sıra dışı makineler yapalım istiyoruz ama trafiğe çıkamadıktan sonra, bir polis düdüğüne baktıktan sonra hiç kimseye mağdur etmeyelim. Kendi tutkumuzu da örselemeyelim. Amerika'da bu işleri çok kolay yapıyorlar biliyorsun. Tabii. Tak yapıp anında trafiğe çıkartıyorlar. Aslında ben Amerika'dan ziyade, bu çok ilginç gelecek. Belki o kültürü de takip edenler eder. İşte Endonezya'da, Malezya'da ya çok iyi chopper işleri yapıyorlar. Ve çok basit şartlarda, yani böyle bir hurdadan bir şey kesiyor İptidai adam. şartlarda. Evet. Aynen böyle, çok doğru bir kelime, iptidai şartlarda. Yani bir metalden bir şey kesiyor adam. Siz ilk baktığınızda ona hiçbir şekil veremiyorsunuz ama o metalle işi bittiği zaman ya bunu buraya nasıl yaptı ya, ne kadar güzel oldu falan diyorsunuz. Tam bizim motosikletçiliğimiz bu kafa aslında. Okey, hemen Ferhat bir şey daha soracağım. Şimdi Orçun'a sorsam hayalindeki makine nedir desem bana bir makine söyleyecek. Bana sorsam ben de söyleyeceğim. İşin açıkçası ben kendi hayalimi söyleyeyim, sonra sana soracağım. Ben Triumph Bonneville Speed 900 almak isterdim. Onun custom'ına binmeyi çok isterdim. Ekranda şu anda benim hayalimdeki makineyi görüyorlar. Senin hayalindeki makineyi soracağım, bu bir. İki, hangi makineyi custom'lamak isterdin? Hayalimdeki makina yaptığım makina. Güzel. Yani ben
Bu kadar söyleyeyim. O benim hayalimi, bütün meşguliyetimi, bütün ruhumu o anda üzerinde meşgul olduğum makine tamamını alır benim için. Yani bir projeyle uğraştığım zaman kendime ya da müşteriye hiç fark etmiyor. Yani ben müşteri olarak da görmüyorum onu. Arkadaşıma diyeyim. Çünkü aynı tutkuyu paylaşıyoruz. Tutkuyu paylaşmayan adamla biz zaten iş yapamayız. Ben tamirci değilim. Motosiklet tamir etmiyorum. Ben tutkucuyum. Aynı tutkuyu paylaştığımız adamlarla bu işi yapıyoruz. Arkadaşıma bir motosiklet tasarlıyorsam başka hiçbir şey düşünmem. Hiçbir motosiklet düşünmem. Benim hayalimdeki motosiklet proje o motosikletin bitmiş halidir. Fakat bana kişisel olarak söylüyorsanız başınızı da ağrıttım, ben Java'cıyım, tekrar ediyorum. Ben de Java'cıyım. Java'yı çok seviyorum ya. Gerçekten. Şimdi tabii eskiler biliyorlar. Yani yeni arkadaşlarımız Java'yı oldukça eski bulabilirler. Ama bence Türkiye'de Scramble'ın babasıdır. Yani Tabii ki de yani şimdi yani Java'nın birçok modeli vardı. Biz burada güvenlik konuşmuyoruz tabii ki de. Tabii. Yani işte kampana frenler yok, tutmuyordu, işte gidiyordu, aerodinamik yoktu. fren ne freni? Fren zaten yok. Bilhassa 350 Java'lar vardı. 3.5 diye tabir ediyor burada. Yani 350 cc motosiklet iki zamanlı, çok hafif, mermi gibi gidiyordu yolda. Yani Evet. tabiri caizse Allah ne verdiyse gidiyor 170, ama durma 180. isteme. Yani durmak yok. Evet. Birçok arkadaşımız da bununla kaza yaptı. Burası çirkin bir mevzu, girmeyelim. Ona rağmen biz Java'yı seviyoruz. Java'ya binen adamın zaten böyle bir çok aksiyonlu, işte ben teker yapacağım, basacağım, gaz açacağım gibi bir Sesi. tutkusu olmaz. Pıt 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 pıt. Java'ya binen adam, onun kokusunu seveceksin. Evet, o yağ kokusu. Parayı ne zaman nereye vurduğunu bileceksin. Buji anahtarının ne olduğunu bileceksin. Biraz Java bu yani. Biraz elektrik çarpacak Aynen seni, öyle. değil mi? Tabii. O buji kablosundan gelen elektrik çarpacak. Hatta o çalışmadığı zaman bujinin boşluğuna benzin damlatıp geri takacaksın Aynen. onu. Java bu yani. Ben Java'cıyım dediğim gibi. Çok iyi motosikletler yaptık, bindik, sahiplendirdik. İyi motosikletlerle ilgileniyoruz. Fakat ben Java'cıyım. Peki. Hemen bir soru. Şu ana kadar kaç tane proje yaptın? Yani anladığım kadarıyla her işi de almıyorsun. Yani projeleri çok saymadım. Geçen eşim sordu işte kaç tane proje yapmışsındır diye. 30'un üstünde yaptım çıktı ama şimdi proje şöyle. Şimdi bu iş evriliyor. Ben her projede bir şey öğreniyorum. Bizim Her için. projede biraz daha bir şeyler öğrenerek gidiyorum yani. Dolayısıyla her yaptığım motosiklete de ben proje yaptım diyemem. Eğer onları elersek işte, çünkü ben 103'lerden beri motosiklete biniyorum. İşte Java'dan beri motosiklete biniyorum ben. Javalar da yaptık. Hatta bunu kimse bilmez. Belki siz de duymamış olabilirsiniz. Veseka diye bir motosiklet var. Bir Bak dakika. bunu Rus Javası derler, 4 vitesli Veseka. Veseka mutlaka Polonya görmüşüm. malıdır bu. Mutlaka. Polonya malı. Dur, hemen araştıracağım. Çok merak ettim. Benim Vesekam bile vardı yani. 1964 model Polonya malı 2 zamanlı 4 vitesli Vesekam vardı benim. Ya ben onunla Didim, Kuşadası, Milas nereleri gezdim onunla yani. Dan çok bağırır. Gitmez. Aynen. Yani ama çok seviyordum o motosikletin mesela. Ya bu tür yaptığımız işleri de projeden görmüyorum tabii ki de yani. Anladım. Biraz daha öğrendim. Anladım. Çok güzel oldu dediğim, az evvel bahsettiğim Java gibi, bu Bobber gibi, Hı. Scrambler gibi. Evet. Yani Ya bunlar- şu yakışıklının başına Evet. gel bir daha gelelim. Şimdi o zaman Ferah, şunu soracağım. Hani birazdan yavaş yavaş da sonuna geleceğiz. Zaten bu makineler sana hız satmıyorlar. Ben bunu Royal Kesinlikle. Enfield videosunda da söyledim. Bu makine sana hız satmaz. Kesinlikle. Hatta bu makine sana konfor da satmaz. Kesinlikle. Mesela bir fiyatlandırma yapacaksın, bir ücretlendirme yapacaksın. Evet. Şimdi malın fiyatı olur, emeğin ise ücreti olur. Sen burada bir ücret talep edeceksin. Bu talep ettiğin ücreti sarf ettiğin emeğe mi, yoksa kullandığın malzemeye mi, neye göre belirliyorsun? Şimdi ben kesinlikle, çok güzel bir cevabım var buna. Ne sarf ettiğim emeğe göre, ne deneyimime göre, ne harcadığım paraya göre ben bunu değerlendiriyorum. Bunu sahiplendirecek adamın niyetine göre ben bunu değerlendiriyorum. Biz fiyat yazdım diyelim ki, böyle şeyler yaşadım ben. Diyelim ki atıyorum 180 bin lira yazdım, bir projeyi satışa çıkardım. 180 bin lirayı, ben 180 bin lirayı vereceğim diyen arkadaşlara da satış yapmadığım olmuştur benim.
Yani bunu şöyle değerlendirmemek lazım. Ya çok duygusal düşünüyorsun diye değil. Ya duygusal tabii ki de düşüneceğim. Duygularımı katarak yapıyorum ben Çok bunu. haklısın. Bu bambaşka bir şey. Bu müfredata hiç girmeyeceğim. Şöyle de değerlendirmek istemiyorum. Hani efsane bir replik vardır ya, alacağım onu vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı diye. Ya bu kısmıyla da ben ilgileniyorum. Ya benim projeme kırbaç vurmayın yani. Bu karakterde birisi almasın, bilmesin benim projemi. Öyle şeyler yaşıyorum ki ben projeyi kilometrelerce uzağa satıyorum. Ve bu adamla sarsılmaz bir dostluk kuruyorum. Projeye ya benim eklediğim karakteristik parçalara bir şey olmaz kullanımda. Yani şu çantaya bir şey olmaz mesela, atıyorum gördüğüm kadarıyla işte. Kendi eklediğimden bahsedeyim. Deriye bir şey olmaz. Diyelim ki oldu. Birisi geldi maket bıçağıyla yırttı, kötü niyetli vandalın biri. Ben bunu yeniden bana ulaştığı zaman projenin sahibi benim selemi yırttılar dediği zaman benim onunla öyle bir bağ kurmam lazım ki o sahiplendirdiğim arkadaşla. Bunu defalarca yaşadım ben. Selenin aynısını yapıyorum. Kargoyu bile ben ödeyip gönderiyorum. Bırakın selenin parasını almayı. Benim projem yolda olsun. O adamın altında olsun. Ve benim projem hep parlasın istiyorum. Doğru. Mesela kamyonetle geliyor adam. Proje götürecek. Alan adam arıyor beni. İşte ben arabayla geleceğim. Çünkü ben arabayla proje göndermiyorum diyorum. Benim projemi sökme diyorum. Toplayamazsın çünkü. Ya ben geleceğim orada toplayacağım. İşte bununla alakalı işi bu olan adamlar var. Burada marka söylemeyeyim. Motosiklet taşıyor bu adamlar. Yani bununla götür projeyi diyorum. Hatta şöyle şeyler yaşıyoruz. Bunu benimle çalışan arkadaşlar eğer izlerse bunu onaylayacaklardır. Şöyle şeyler yaşıyorum. Ben arabayla geleceğim diyor mesela. İşte ön kolu sökeriz. Kardeşim hiç arabayla gelme, hiç ön kolu sökmezsen bir firmayla anlaş, faturasını bana gönder diyorum. Benim projemi o şekilde taşıma diyorum yani. Benim projemi güzel taşı, güzel bin. Ya şunu diyecek adama proje vermiyorum ben. İşte rakamı bu belirliyor özetle. Biraz uzun cevap verdim, kusura bakma. Yok, estağfurullah. Rakamı şu belirliyor benim gözümde. Karşı taraftaki niyeti. Fiyat ne olur diye sorana o senin ciddiyetine bağlı cevabı veriyorum ben. Anladım. Benimle iletişim kuran, işte malum siteden yazan, cevap veren ya da sosyal medyadan işte bu ne kadar olur diyen hemen hemen herkese bu cevabı veriyorum. Anladım. Ben bir fiyat yazmışım, en son ne olur? En son o senin ciddiyetine bağlı. En son ne olacağı. Çünkü ben burada gerçekten emeğimin karşılığını, ruhumun karşılığını almaya kalksam bu rakamlar komik kalır. Bu videoyu seyretti arkadaşlarımız. Bobber'dan bahsettik. Efendime söyleyeyim, Chopper'ı konuştuk, Scramble'ı konuştuk, Cafe Race'i konuştuk. Bak, bir sürü şeyden bahsettik. Şimdi bu videoyu seyreden biri acaba ben bu makineyi projeye sokabilir miyim diye bir düşünce kafasında canlanabilir. Soru. Ne tür makineler bu customize'a uygun, kişiselleştirmeye uygun? İki tekerli olan her şey customize edilir. Bu çok Her güzel, şey. bu çok önemli. Her şey. Yani o zaman ben sana her türlü makineyi getirebilirim. Her şeyi getirebilirsiniz. Yeter ki dijital olmasın. Yani dijital olmasını tercih ederim derim yani. Olmasın demeyeyim de yani. Şimdi kaç tane kişi Java getirecek? Bunun Yani şeyi var hani. Limiti var. Zaten Ferhat, o tip makineleri alanlar kenarda tutuyorlar abi. Onlar koleksiyon Evet. makineleri neredeyse. İnşallah bir gün seninle sepetli makine çalışırız. Sepetli makineleri çok seviyorum. Keşke bir tane Ural bulsak. Evet. Ural'ı bir customlasak çok isterim. Yenileri var, yani. Urallar. Yeni Uralların için ne diyorsun? Yani ben yeni sevmiyorum. Sen yeni sevmiyorsun. Sen de tarihiyle meraklı mısın, böyle eski günlerle, 80'lerle? Tabii tarihe meraklıyım. Ruhumun daima tarihe ait olduğunu hissediyorum. Eski adamlarız ve biz. Eski adamlar. Ya yaşım da eski zaten de. Ama o eskilik yetmiyor bana. Dostum Bence bakıyorum daha hiç eskiyim eskilik yani. yok be. Genetik avantajım var. Eyvallah. Senin gibi. Yavaş yavaş videoyu kapatacağız. Nerede bulur bu millet seni Yani diyor. sosyal medyadayım. Çok aktif değilim. Zaman zaman paylaşımda bulunuyorum. Yani bir fikrim varsa eğer paylaşımların altına yazıyorum. Bir de sitelere yüklüyoruz işte projelerimizi. O zaman şöyle yapalım. Ekrana en azından bu işlere, senin benim gibi deliler varsa aramızda, bu işlere merakı olan sevgili dostlar için ekrana bıraktığım belki de sana ya ulaşır. da sayfam var. Ya da sayfana Instagram ulaşabilirler. sayfamdan da Okey. ulaşabilirler. Doğru söylüyorsun. İşlerimiz orada. Her ikisini de görüyor arkadaşlarımız. Oradan da ulaşabilecekler. Ya şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Çok yaşıyorum şöyle. Bilhassa şunda yaşadım ben. Zaten bunun işte eski halinde gösterdik ya, Hı hı. aldığımız halini. Soru şu oluyor. Ya abi sen bunu ne yapacaksın? Evet. Bunu ne yapacaksın diyor adam yani. Gerçekten o gözle baktığın zaman bir şey yapılacak hali yok onun. Doğru. Ama onun o halini görüyor, ben bu halini görüyorum. Çok işte haklısın. bizim aramızdaki fark bu. Sanatçı farkı işte bu. Hakikaten öyle. Evet. Ya mesela hani bir sanatçı da bir şeye bakar, senin gördüğünden çok daha başka görür ya. 3 boyutlu düşünebilme şöyle meselesi. değil mi ya Koray? Şöyle değil mi aslında bu yani? Ya teşbihte hata olmasın. Şimdi notaların sayısı belli. Hı hı. Alfabedeki harflerin sayısı da belli. Şair onu öyle bir diziyor ki o şiir oluyor. Aynen. Müzisyen onu öyle bir diziyor ki o şarkı oluyor. Efsane şarkılar çıkıyor işte.
Yani bizim de yeteneğimiz şu. Metal belli. İşte vidalar belli. Boya belli. Belli yani. Ama biz onu öyle bir diziyoruz ki ortaya böyle şeyler çıkıyor. O da o şairin yeteneği gibi, ozanların yeteneği gibi, müzisyenlerin yeteneği. Bir de ben şöyle olduğuna inanıyorum. Bu tür yetenekler sonradan olmuyor. Yani sonradan Leonardo da Vinci, Michelangelo olmazsın. Onunla doğman lazım. Yani sonradan Vivaldi olamazsın. Müzisyen doğman lazım. Piyano çalmaktan değil kastım. Motosiklete binersin. Güzel tamiratını yaparsın. Güzel boya atarsın. Ama customcu olmak bambaşka bir şey. O tutkuyu besleyecek bir yeteneğe de ihtiyaç var. Kesinlikle. Gözler yol gösterir, gönül hükmeder, insanoğlu bu hep hata eder diyordu o şarkıda. Dediğin gibi 7 tane notadan milyon tane şarkı çıkmış. Bu da başka bir bakış açısı. Özetle ben bu bakış açını çok beğendim. Seninle birlikte ederim. olmak, bu röportajı yapmak güzeldi. Vallahi o zevk bana ait. Çok keyif aldım ben. Çok teşekkür ederim. Çok Biz sağ de, olun. biz de. İşin açıkçası yani buraya gelirken çünkü söylesem bu makineler için gidiyorum desem etrafımdaki bazı insanlar şöyle diyecekti belki de, ama deli misin sen ya? İşte evet deliyim abi. O yüzden buradasın zaten. Evet. Yani bu delilik meselesini o yüzden. Aynen. Sevgili dostlar bu videoyu seyrederken Orçuncum şuradan gel bir daha bir bak istersen ya. Şunun yakışıklılığına bak ya. Yani bu videoyu seyreden dostların bazıları anlayacaklar ne demek istediğimi. Şu detaylara bakmak, her gün bakabilme ayrıcalığı ya da şu fotoğrafın sana ait olduğunu düşünmek bile insana çok iyi geliyor. Ya sonuçta hepimiz ölümlüyüz. Bir gün ölüp gideceğiz. Yani ömür dediğin neydi abi? 2 nefes arası. İnsanoğlu doğdu, bir nefes aldı. İnsanoğlu öldü, bir nefes verdi. Şu 2 nefes arasını zevkli ve lezzetli hale getirmek için uğraşıyoruz. Derdimiz işret ya da yoldan çıkmak değil. Şunlar bilmiyorum çok sayıda maddeden ya da çok sayıda kötü şeyden çok çok daha iyi bir uğraş diye düşünüyorum. Ve ben sözleri burada bitiriyorum. Kameranın arkasındaki sevgili Orçun'a da teşekkür ediyorum. Ferhat, son sözlerimizi söyleyelim. Hangisinin başında bitirmek istersin? Bak, hangisine bir duygusal bağın daha yoğunsa onun başında bitirelim. Java. Hadi gel o zaman. Sorma kafayı. Sormak hata değil mi? Evet sevgili dostlar. Bugün neredeyiz biz? Sakarya'dayız. Sakarya'dayız. Bu 2 deliği, bu 3 deliği buluşturan şey bu makinelerde. Geldik sevgili Ferhat'la konuştuk. Girişte de zaten ne yaptığını, kim olduğunu açıklamıştı. Buraya kadar izlediniz. Teşekkür ederim. Şimdi son olarak Ferhat'a sözü vereceğim ve böylelikle de veda edeceğiz. Nasıl bitirmek istersin Ferhat? Sen bitir. Motosikletle ilgili hayalleri sınırlamayın. Motosikletle ilgili siz ne istiyorsanız, sen ne istiyorsan, sana ne yakışıklı geliyorsa, senin gözünde hangi renk en iyiyse en iyi renk odur. Böyle devam edin. Eyvallah, eyvallah. O zaman hadi gel son bir şey daha. Custom işine bulaşmanızı tavsiye ederim sevgili dostlar. Elbette ki bu bir imkan, maddiyat ve garaj saklama meselesi. Ama imkanınız varsa custom'la uğraşın. Kesinlikle insana çok iyi geliyor. O zaman kendinize iyi bakın. Sevgili dostlar eğer beğendiyseniz küçük bir tık, eğer abone olmak isterseniz yine küçük bir tık bizi memnun edecek. Sevgili Ferhat memnun oldum dostum. Ben de çok memnun oldum. Kendine çok iyi bak. Çok zevkli benim için. Eyvallah, eyvallah. İnşallah bir gün bir projede buluşuruz seninle. İnşallah. Orçun'un makinesini yaparız belki. İnşallah yapacağız. Orçun'un makinesini yapacağız. O zaman selamlar, sevgiler dostlar. Kendinize çok iyi bakın.